Yüzyıllardır bilim insanlarını, din adamlarını ve tarihçileri ikiye bölen gizemli bir nesne. Torino kefeni. Bazılarına göre bu, Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra sarıldığı gerçek kefen. Bazılarına göre ise tarihin en büyük aldatmacılarından biri. Bu gerçek ne? Bu kumaş parçası nasıl oldu da tüm dünyayı peşinden sürükleyen bir sır perdesine dönüştü? Bilim ne diyor, tarih ne anlatıyor ve en önemlisi bu kefenin ardında saklanan gerçek ne kadar yakın, ne kadar uzak. Bu videoda Torino kefeninin inanılmaz hikayesine adım adım yaklaşıyoruz. Hazırsanız tarihin tozlu sayfalarında kaybolmaya başlayalım. Torino kefeni ilk kez 1355 yılında Fransa'nın Lille kentinde halkın karşısına çıktı. O günden beri hakkında sayısız teori üretildi. Onlarca araştırma yapıldı ama sır perdesi hala tam anlamıyla aralanabilmiş değil. Yaklaşık 4 metre uzunluğundaki bu keten kumaş üzerinde çarmıha gerilmiş, yaralarla kaplı bir adamın soluk izlerini taşıyor. Üstelik adamın başında dikenli bir taştan kaynaklandığı düşünülen yaralar bile var. Bugün Torino'da Kutsal Kefen Şapeli'nde muhafaza edilen bu bez parçası milyonlarca hacının ve araştırmacının ilgisi çekmeye devam ediyor. Ancak en büyük soru hala yanıtsız. Bu gerçekten İsa'nın kefeni mi yoksa ustaca hazırlanmış bir sahte eser mi? Torino kefeni ilk bakışta oldukça sıradan bir keten bezi gibi görünebilir. Ama ona dikkatlice baktığınızda insana hayrete düşüren detaylar ortaya çıkıyor. Önde ve arkada bir adamın silüetini barındırıyor. Adamın bedeni sanki bir fotoğraf negatifi gibi ketene işlenmiş. Sakallı, bıyıklı ve omuz hizasında uzun saçlı biri gibi tasvir ediliyor. Bu da tarih boyunca İsa Mesih'e atfedilen fiziksel özelliklere birebir örtüşüyor. Üzerindeki koyu kırmızı lekelerin kan olduğu düşünülüyor. Üstelik lekelerin dağılımı İncil'de anlatılan çarmıha gerilme sahneleriyle son derece uyumlu. Ayrıca araştırmalar bu silüetin boyunun yaklaşık 1,75 metre olduğunu gösteriyor. O dönemde yaşayan bir erkek için oldukça standart bir boy olsa da birçok kişi bunun İsa'nın gerçek boyuna dair ipucu olarak görüyor. Bilim insanları Torino kefenini onlarca yıl boyunca didik didik inceledi. En büyük kırılma noktalarından biri 1988 yılında yapılan radyokarbon tarihleme testi oldu. Yapılan analizler sonucunda kefenin 1260-1390 yılları arasında üretildiği ortaya çıktı. Yani eğer bu doğruysa bezin İsa'nın dönemine ait olması imkansız. Ama işin ilginç yanı bu test sonuçları bile tartışmalı. Çünkü bazı uzmanlar kefenin yüzyıllar boyunca onarıldığını ve test edilen parçaların orijinal doku değil sonradan eklenen iplikler olabileceğini öne sürdü. Yani belki de gerçekten İsa'nın kefenine bakıyoruz ama onu yanlış yerde test ettik. Bir diğer çarpıcı araştırma ise adli tıp incelemeleri oldu. Bilim insanları kefeni üzerindeki genellikle aşırı travma geçirmiş bireylerde bulunan keratin ve ferritin gibi maddelere rastladı. Bu da şu anlama geliyor. Bezin üzerindeki izler gerçekten de şiddetli işkenceye maruz kalmış bir insana ait olabilir. 2022'de Heritage dergisinde yayımlanan ve kefen liflerinin X ışınlı analiziyle incelendiği bir araştırma. Kefenin gerçekten 2000 yıllık olabileceğini gösteriyor. Ama burada büyük bir ama devreye giriyor. Araştırmacılar daha önce yapılan analizlerde kontaminasyon yani çevresel etkilerin radyokarbon tarihleme testlerini bozmuş olabileceğini iddia etti. Ayrıca Avrupa'daki düşük sıcaklıkların keten liflerini daha yavaş haşlanmasına neden olduğunu tespit ettiler. Yani Torino kefeninin büyük kısmı Orta Çağ'dan önce yaşlanmış olabilir. Ancak bu iddianın doğrulanabilmesi için önemli bir koşul vardı. Eğer kefen 1300 yıl boyunca yaklaşık 20-22 derecelik sıcaklıkta ve %55-75 nem oranında saklandıysa o zaman gerçekten 2000 yaşında olabilir. Araştırmacılar bu hipotezin kanıtlamak için daha fazla numunenin incelenmesi gerektiğini belirtti. Sonuç olarak bu çalışma Torino kefeninin gerçekten İsa dönemine ait olup olmadığını kesinleştirmedi. Ama en azından onu Orta Çağ'a tarihlendiren eski araştırmalara meydan okudu. Acaba kefen gerçekten 2000 yıllık olabilir mi diye düşünmeye başlamışken 2024'te yapılan yeni bir araştırma tüm dengeleri değiştiriyor. Brezilyalı grafik uzmanı Cicero Moraes, kefenin sanatsal bir çalışma olabileceğini öne sürdü. Moraes iddiaları basitti.
Torino kefeni aslında bir dini sanat eseri olabilir. Bunu test etmek için sanal bir simülasyon oluşturan Moraes, kefenin gerçek bir insan vücudunun üzerine yerleştirildiğinde nasıl görüleceğini inceledi. Sonuçlar çarpıcıydı. Eğer kefen gerçekten bir bedeni sarmış olsaydı, üzerindeki kan lekeleri çok daha farklı görünmeliydi. Şöyle düşünün, bir kumaş bir bedene sarıldığında ve üzerine kan bulaştığında bu lekeler kaynak noktalarına göre daha geniş ve bozulmuş şekilde yayılmalıydı. Ancak Torino kefenindeki kan izleri garip bir şekilde düzgün görünüyordu. Bu lekelerin aslında bir insan bedenine değil, bir yüzeye bilinçli olarak işlenmiş olabileceğini düşündürdü. Moraes'in bir diğer dikkat çektiği nokta ise eksik izler oldu. Eğer kefen gerçekten İsa'nın bedeni sarmış olsaydı, gövde, kasık ve boyun bölgelerinde daha fazla iz bulunması gerekiyordu. Ama bunlar yoktu. Sonuç olarak Moraes ve ekibi Torino kefeninin dini bir mesaj vermek aracılığıyla oluşturulmuş bir sanat eseri olduğu görüşünü savundu. Ona göre kefen, İsa'nın gömülmesini simgelemek için yapılmış bir ikonografik eserdi. Ama gerçek bir kutsal kalıntı değildi. Bu iki yeni araştırma kefenin kökeniyle ilgili tartışmaları daha da alevlendirdi. 2022'de yapılan çalışma kefenin gerçekten 2000 yıllık olabileceğini iddia ederken 2024'teki analiz onun sanatsal bir çalışma olduğunu öne sürdü. Yani Torino kefeni hakkındaki sorular hala net bir şekilde yanıt bulmuş değil. Eğer bir gün bilim kesin olarak kefenin İsa dönemine ait olduğunu kanıtlasa bile bu onun gerçekten İsa'ya ait olduğunu göstermez. Sonuçta o dönemde benzer kefenlerin başka kişiler için de kullanılmış olabileceği ihtimali her zaman var. Bu yüzden Torino kefenin sırrı belki de hiçbir zaman tam olarak çözümlenmeyecek. Ama kesin olan bir şey var. Bu gizem insanları yüzyıllardır büyülemeye ve düşündürmeye devam ediyor. Gel gelelim hikayenin dini boyutuna. Geçmişte birçok Hristiyan lider kefenin gerçekliğini savunurken günümüz Katolik Kilisesi konuya biraz daha mesafeli yaklaşıyor. Papa Francis ve önceki papalar kefeni İsa'nın çektiği acıları hatırlatan bir sembol olarak tanımlıyor. Ama onun kesinlikle gerçek olduğunu iddia etmiyorlar. Buna rağmen Torino kefeni belirli dönemlerde halka sergilendiğinde milyonlarca hacı onu görmek için uzun yolculuklara çıkıyor. Bir parça kumaş ama ardında yatan sır. İnsanlık tarihinin en büyük bilmecelerinden biri. Bilim çözümler sunuyor, inanç ise bambaşka bir anlam yüklüyor. Gerçek ne olursa olsun bu kefen sadece bir nesne değil, tarihe, inanca ve insanın bilinmeyene duyduğu sonsuz merak açılan bir pencere. Belki de bazı sırlar cevaptan çok soru sormak için vardır ve belki de önemli olan gerçeğe ulaşmak kadar o gerçeği ararken çıktığımız yolculuktur. Eğer bu gizem seni etkilediyse videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerini paylaşmayı unutma. Kim bilir, belki senin fikrin bu sırrın bir parçasını aydınlatır. Ve unutma, her sır bir gün ortaya çıkmak ister. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.